Örgümü Dediniz kanalımdan tüm dünyadaki dostlarıma selamlar olsun. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Tunus işi tekniği kullandım arkadaşlar. Daha önce bu şekilde yaptığım paspaslar vardı. Ancak fark ettim ki böyle delikleri büyük olan halı kaydırmaz kullanmıştım. Geçenlerde bir takipçim de böyle delikleri küçük olan bir halı kaydırmaz aldığını ve bunu nasıl değerlendireceğini bana yazmıştı. Hemen onun üzerine bu şekilde olan bir halı kaydırmaz alarak yapıp anlatmak istedim arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü halı kaydırmazın üzerine dilediğiniz her türlü iple rahatlıkla bu şekilde çalışmalar elde edebilirsiniz. Çok güzel bir görüntüye sahip oldu çünkü kullandığım ipim batik bir ip. Hani düz bir ip de kullanabilirsiniz ya da böyle sıra sıra işte düz ipleri sıra sıra yaparak bu şekilde desenlendirebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, halı kaydırmazımız bu şekilde arkadaşlarım. İnce bir halı kaydırmaz. Şöyle göstereyim. Delikleri küçük olan bir halı kaydırmaz. Ve Tunus işi şişim ise 2,5 milim arkadaşlarım. Bunun numarası önemli değil. Bu deliklerden rahat geçmesi daha önemli bizim için. Bu birazcık zorlanıyor ama başka da incesi de çok ince oluyor ve bakın bu şekilde bükülmelere neden olabiliyoruz. Evet, kullandığımız ipimiz de ince. Dolayısıyla rahatlıkla bu şekilde bir çalışma yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun yapımına gelince hemen şu şekilde alıyorum halı kaydırmazımı. Buraları ilk başlangıç yerlerini biraz daha rahat yapabilmek için şu şekilde bir tığ kullanabilirsiniz. Ne zaman ki hani bu tığınıza yetmedi, sonra değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aldım, bir tane çektim. Bunu 3 tane ilerliyorum. 2 ve 3. 3 tane ilerledikten sonra ilkini yine tek normal Tunus işi yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çekiyorum. Bir üst sıraya ise bakın şu deliği almadan hemen buradan atlıyorum. İkinciden alıyorum ki daha rahat olsun diye. Şimdi 1 2 bir tane daha hemen şöyle yanından alıyorum. 3 ve 4. Kenar olduğu için burayı 4 tane yapıyorum arkadaşlar. Sonra aşağıya iniyorum. Bakın buradan giriş yaptım. 1 2 ve 3. Hiç atlama yapmadım arkadaşlar. Ben bunda ne yaptıysam arkası da bu arada bu şekilde gözüküyor. Arkası da çok güzel oldu. Tamamen kapandı ama böyle kendimize bir yer edinmiş olduk. Çok fazla da kayacağını düşünmüyorum. Evet, şimdi buradan devam ediyorum. 3 tane ilerledim. İlkini yine tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer şu şekilde alarak ikinci sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Şu ipi hemen arkaya alalım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi üçüncü sıraya yine aynı şekilde bakın buradan giriş yaptım. 1 2 3. Bakın diğerinin hemen altına denk geliyor. Buradan devam ediyorum. İlerliyorum yine. 1 2 ve 3. Aldım. Hemen bir diğerine geçiyorum. 1 2 3. Üçer tane ilerleyerek bu şekilde devam ettiriyorum. Çok güzel seccadelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi yine bir üst sıraya geçiyorum. Burada dediğim gibi 4 tane ilmeğimiz var arkadaşlar.
Evet, bakın bu şekilde bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi bir miktar da diğer şişle göstereyim. Aynı şekilde arkadaşlarım, yani hiçbir şey yok. Bununla da aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle bu almaz diye düşünmeyin. Yani şu boyutu, bu küçük olan ve buraya rahatlıkla alıyor, hatta boşluk bile kalıyor arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. Parça parça yapıp hani belirli ölçülerde parça parça yaparak birbirine ekleyebilirsiniz. Ekleme videosu da kanalımda mevcut arkadaşlarım. Bakın 4 tane oldu kenardaki yerim ve şimdi aşağıya inip üçer tane toplayarak devam ediyorum. Bunu köşeden başlamayıp direkt bu şekilde buralardan alarak devamda edebilirsiniz arkadaşlarım. Zaten kanalımı incelediğiniz zaman çok farklı şekillerde yapımı var arkadaşlarım hepsinin. Bunu da arkadaşım istediği için böyle ince bir halı kaydırmaz almış ve nasıl yapabilirim diye sorduğu için böyle ince bir şeyle başlayıp anlatmak istedim. Evet, şimdi çekme zamanı geldi. Hepsini, ilkini tek, diğerlerini ikişer ikişer çekerek devam ediyorum. Evet. Bakın bu şekilde devam ediyor. Ara ara bakın onu da söylemeden geçmeyeyim. Bakın şu şekilde kıvrılmalar oluyor. Bu sizi hiç etkilemesin. Yani bu yaptıkça bakın buralar aynı şekilde kıvrım kıvrım. Bu da bunun içerisine girecek için arkadaşlarım düzelecektir. Hiç o konuda tereddüt yaşamayın. Böyle dalgalı dalgalı gayet güzel duran bir çalışma elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde yaparsanız. Şimdi bir miktar da şu kenarından bahsetmek istiyorum. Bu kenarını arkadaşlarım ben bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde önce buraya gerek yok. Bu tarafa gerek kalmıyor. Onu da göstereyim hemen. Şöyle burayı çevirdim. Şurası. Evet, bakın buraya gerek yok. Buraya herhangi bir işlem yapmadım. Bu kenarını ve bu kısmını ise şu şekilde çevirdim arkadaşlar. Şuradan hemen devam edeyim. Aynı iple. Evet, önce hepsinden şöyle bir tane aldım ve bir sık iğne ile geçtim arkadaşlar. Buraları dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hatta ipler takabilirsiniz. Böyle saçaklı bir şey isterseniz arkadaşlar. Bu da yeterli. Yani sadece şu görmüş olduğunuz hani sık iğne de yeterli. Dilerseniz bu şekilde de kalabilir. Ancak kıvrılmalar oluyor arkadaşlarım biraz. Ve burayı biraz kalınlaştırmamız gerekiyor. Onun için üstünden hemen şimdi birazdan bir de ters sık iğne geçeceğim. Ve burayı biraz kalınlaştıracağım arkadaşlar. Bütün detaylarıyla anlatmak istiyorum ki herhangi bir sıkıntı yaşamanızı istemediğim için. Şimdi bakın bir tanesini atlayıp ikincisinden şu şekilde giriş yapıyorum. Bu tekniği çok kullanıyorum arkadaşlarım. Ben çok seviyorum çünkü. Şöyle dediğim gibi bunu değiştirebilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz yani. Ben bu şekilde yaptım diye size de bu şekilde anlatmak istiyorum. Evet. Bu arkadaşlarım bu kadar. Ve böyle bir çalışma, bir güzellik ortaya çıkmış oluyor. Umarım sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur, sevmiş ve beğenmişsinizdir. Değişik model arıyorsanız, farklı modeller arıyorsanız kanalımı takipte kalırsanız sevinirim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim arkadaşlarım. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.